Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, ay burcu Kova olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Kova burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım önümüzdeki süreçlerde seni bekleyen zenginlik nedir? Büyük zenginlik nedir? Buna bakacağız sevgili Kova burcu. Her anlamda zenginliğe bakacağız arkadaşlar. Bu yüzden iyi niyetlerini bana gönder. Yani şöyle, aslında bu video daha çok böyle bir güzelliklere, hayatına alman gereken güzel mesajlar nedir? Hayatına gelecek olan büyük zenginlik nedir? Buna bakacağız birlikte. Bu yüzden kalbi gönlü temiz, ruhu temiz, tekamülünü iyi tamamlayabilen bütün güzel yürekli arkadaşlarım için niyetimi alıyorum sevgili Kova burcu. O zaman son kez kartlarımı bir karıştırıyorum. Bakalım sevgili Kova burcu arkadaşımı bekleyen büyük zenginlik nedir diyorum. Şimdi ilk destenin altında çıkan ilk karta bakalım. Şimdi burada yepyeni bir başlangıç var. Yeni bir başlangıç. Hayatınla ilgili yeni düzenlemeler getireceksin sevgili Kova burcu. Hayatına yeni düzenlemeler gelecek. Yani burada bir ilham, özellikle iletişim konularıyla ilgili yeni bir düzenleme, yeni bir yaklaşım sistemi, yeni bir taktik, yeni bir yöntem olabilir. Böyle bir derlenme, toparlanma ve düzenlenme noktasına doğru geçiş yapıyorsun. Fakat burada arkadaşlar, yani ağır bir üzüntü var Kova burcu arkadaşlarımın yaşadığı ve bu geçmişten gelen üzüntüler de aynı zamanda. Çatışma, rekabet, sıkıntılar, stres, dengesizlik ve bunların seni yorması, ruhsal olarak çökmek, bedensel olarak çökmek belki, böyle bir durumun içerisinde olduğunu söyledi sevgili Kova burcu. Yani bakalım başka neler gelecek diyelim. Kartlarımızı açalım ve devam edelim arkadaşlar. Kova burcu arkadaşımı bekleyen büyük zenginlik nedir diyorum. Toprak dokuzlusu. Şimdi bu çok güzel. Öncelikle para konularında bir rahatlama konusu söz konusu olacak. Yani burada kendi kendine yetebilme, yani burada toprak dokuzlu, toprak onlu olma noktasına doğru geçiş yapıyorsun. Yani burada parayla ilgili birikim yapma sürecine doğru geçiş yapacaksın. Özellikle dokuzlu vadeler, gün, hafta, ay senin için çok önemli olacaktır. Bu açımda çok fazla vadelerden bahsetmeyeceğim ama zaman zaman değinebilirim arkadaşlar, fayda sağlayabilmesi için. Burada bir hoşnutluk, hayatına bir lüks, bir bağımsızlık, bir özgürlük, kendi paranı kazanmak, iş bulmak olabilir. Alacakların varsa bunları alabilirsin. Böyle bir birikim yapma noktası, hani yetebiliyorum, birikim de yapabiliyorum gibi bir durum içerisine geçiş yapıyor olacaksın. Bakalım şöyle bir karıştıralım son kez. Su ikilisi geldi. Bu çok tatlı. Bir dakika şöyle yapalım. Büyücü kartı. Arkadaşlar, bazılarınız çok büyük bir aşkın içerisine geçiş yapabilirsiniz ve burada çok ani bir etkilenme olabilir. Yani burada aslında aşk ilişkisinden de ziyade severek yapabileceğim bir iş, gönülden yapabileceğim bir iş, yürekten yapabileceğim bir iş ve burada hayatına bir barış gelecek. Küs olduğun kişiler varsa bunlarla barışabilirsin. Tabii seni çok fazla yıkan döken kişilerden bahsetmiyorum. Aşk hayatınla ilgili ikili ilişkilerin sana fayda sağlayabilecek kişilerden bahsediyor sevgili Kova burcu. Hayatına bir barış gelecek ama bu şöyle. Yeteneklerini kullanabileceğin, yeteneklerini gösterebileceğin bir sürece doğru geçiş yapacaksın. Zaten büyücü kartı bütün elementleri üzerinde barındırdığı için yeteneklerin, kabiliyetlerin, sundukların, iletişim dilin, becerilerin, her türlü konu. Burada bir şeyleri severek yapmak, birliktelikler yaşamak, bağlılık, bağlı kalmak, sana bağlılık oluşturabilecek ilişkiler, bağlantının güçlü olabileceği ilişkiler ve burada diyor ki etkileme noktasında başarılı olacaksın. Yani ekstra bir etkileyici. Aslında büyücü kartı şudur da arkadaşlar. Hayatın sana sunduklarını çok iyi şekilde değiştirip dönüştürebilme potansiyeline sahip olmak. Tezahür etmekten bahseder, güç kazanmaktan. Söylediklerine dikkat et, konuştuklarına dikkat et, yaptıklarına dikkat et. Burada hani bugün söyledim, akşam yaşadım ya da bir saat sonra yaşadım gibi bir durum da olabilir. Ve bir şeyler hayatına tezahür edecek. Bir gerçeklik, paylaşım, hak etme, bir doğurganlık, üretkenlik. Burada çok güçlü bir etki var arkadaşlar. Ve olaylara karşı çok hazırlıklısın.
hazırlıklısın. Güzelliklere karşı daha da hazırlıklı olman lazım. Peki o zaman şöyle bir bakalım. Bir güç kazanmak geldi. Devam edelim o zaman. Yeni hedefler ve yeni planlar oluşturacaksın kendine. Burada bir vizyon genişliğinden bahsetti. Bir genişleme, hedefler, hedef odaklı olmak, hedeflerinin peşinden gitmek ve bunları gerçekleştirebilmek için güzel güçler altında olmak. Bazılarınız arkadaşlar deniz aşırı bir yere gidebilirsiniz. Oraya taşınabilirsiniz. Bu yurt dışı da olabilir. Yurt dışı ile bağlantılı işler de olabilir. Böyle bir genişleme gelecek hayatına. Aynı zamanda yeni insanlar da dahil olabilir ve imparator. Sevgili Kova burcu, ben burada senin hani böyle bir durdum turnayı gözünden vurdum diyebileceğim bir durumda olabilir. Organizasyonlar, bir şeyleri organize edebilirsin. Aynı zamanda organizasyonlara, etkinliklere katılabilirsin. Bir konu hakkında liderlik yapmak, liderlik vasfını kullanmak, önderlik vasfını kullanmak, öncülük yapmak. Aynı zamanda güçlü insanlarla da işbirliği yapabilirsin. Şimdi burada balık, akrep ve koç etkisi olan arkadaşlarım ekstra bir şanslı olabilirsiniz. Zaman zaman burçlardan bahsedeceğim. Yine bu burçlarla birlikte işbirliği yapabilirsin. Fakat bakın arkadaşlar, burada şöyle bir durum var. Geçtiğimiz beşli vadeler, üçlü vadeler, dörtlü vadeler, gün, hafta, ay, yıl olarak alın. Burada seni hayal kırıklığına uğratan bir şeyler olmuş. Bak, su beşlisi. Hayal kırıklığı, pişmanlık, güçlü, diktatör ya da Koç burcunun, imparator kartının negatif taraflarına bakarsak eğer, baskılayıcı, işte benim dediğim olsun, o olsun, bu olsun. Bir haksızlığa maruz kalmış olabilirsin. Bir mobbinge uğramış olabilirsin. Bir hayal kırıklığı, bir pişmanlık söz konusu. Fakat diyor ki artık sen bunları geç. Bundan sonrası için bağışlayıcılık çalıştır. Çünkü burada çok ciddi bir değersizlik var. Yani kaybettiklerine odaklanıyorsun. En güzel mesajlardan biri bu. Şu diyor ki hayatına senin güzellikler gelecekken sen kaybettiklerine odaklanıyorsun ve bunun için üzülüyorsun. Sen şu an elindekilerini kullan, elindekilerini değerlendir, elindekiler ile yola devam et. Zaten hak ettiğin sana gelecektir. Yani burada bu kupa beşlisi çok keyifli bir kart değil arkadaşlar. Bu moddan çıkman lazım. Çıkacak mısın? Çıkacaksın. Hem de hava kralı olarak çıkacaksın. Yani burada yeni bilgiler, yeni eğitimler, yeni kültür, farklı kültürler, farklı oluşumlar, farklı diller sevgili Kova burcu. Yeni eğitimlere katılabilirsin. Ayrıyetten şu var. Bilgi en önemli zenginliktir arkadaşlar bana göre. Çünkü bilmediğim bir şey, yani bilgi bir anahtardır. Bilgiyle bütün kapıları açabilirsin. Bir anahtardır. Bilgi gelecek hayatına. Söylemler, yöntemler, işaretler, bilgi. Senin daha çok bilgili olman, çok daha objektif bakabilmen olaylara. Aynı zamanda analitik zekanın yüksek olması, saygınlık kazanmak. Bir saygınlık kazanacaksın. Yani burada kaybettiğin şey, özellikle uğradığın bir haksızlıksa, bununla birlikte gelebilecek olan bir saygınlık söz konusu senin için. Şöyle bir bakalım. Ay kartı arkadaşlar, bakın şimdi kova burçları evet çok canlıdır, çok sevgi doludur. Kovaların enerjisi çok farklıdır. Ama burada özgüvensizlik de var aynı zamanda. Cesaretsizlik, özgüvensizlik, geri plana çekilmek. Şimdi burada sezgilerin çok yüksek olacak. Bazı vahiylerde alabilirsin. Sezgilerin yüksek olacak. Yani diyor ki sistem, aldığın işaretlere dikkat et. İşaretleri doğru... Arkadaşlar hepimiz işaret alıyoruz. Bunlar delilik oranında değil. Önemli olan işaretleri doğru değerlendirebilmek. Hani hep söylüyorum ya, çift sayılar, saatler, rakamlar, o, bu, şu... Onları doğru değerlendirebilmek de çok önemli. Örneğin 8 sayısını sıklıkla gördünüz. 888, 888 sonsuzluktur, bolluktur, berekettir. Ama içinde bulunduğun duruma göre de değişir. Mesela o esnada. Şimdi bakın, çünkü her şeyin gölge tarafı da vardır. O esnada örneğin çok harcama yapıyorsundur. Der ki harcamalarını kısıtla, bak para gidiyor gibi bir uyarı da olabilir. Yani işaretleri doğru değerlendirmek çok önemli.
Şimdi bu sadece küçük bir örnekti. Öncelikle burada sezgiler çok yüksek olacak. Bazıları yanıltıcı olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bu yüzden bu üzüntü, kaybetmeye, bu ruh halinden çıkman lazım dedi. Şimdi burada bir şeyleri yeniden değerlendirebileceğin bir süreç olacak senin için. Neyden dolayı eksik oldu? Bende nasıl eksiklik vardı? Orada neden onu yaptım? Burada neden bunu yaptım? Bu olayı neden yaşadım gibi bazı sorgulamalar içerisinde de olacaksın. Bazılarınız satrançça başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok küçük bir bilgiydi. Ve burada diyor ki duygularından ziyade ve kaybetmişlikten ziyade yorumları dinlerken aynı zamanda o olacak bu olacak değil de hani enerji bu şekilde akıyor. Evet benim de bu şekilde yönlenmem lazım diye dinleyebilmek çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Çok daha zeki, çok daha deneyimli ve çok daha eğlenceli bir duruma geçiş yapacaksın. Yani burada zaten çok keyifli bir hak ediş de var. Fakat korkularının üzerine git. Yani değerlendirme noktasında da çok zaman kaybedebilirsin. Bakın burada uyarı da geliyor. Yani gelecek olan müjdelerden ziyade uyarılar da var. Şimdi arkadaşlar Koç, Aslan, Yay, Balık, Akrep, Terazi burcu çok baskın. Bu kişilerden gelecek olan çok güzel destekler söz konusu. Yengeç burçları aynı şekilde. Güçlü insanlardan gelecek olan destekler söz konusu. Birikim yapma noktasında başarılı olacaksın. Yeni bilgiler, vizyonunun genişlemesi, hedeflerinin genişlemesi, farklı kültürler, farklı oluşumlar, yeni insanların hayatına dahil olması, hayattan daha çok keyif almak, eğlenceli bir hale geçmek. Fakat diğer yaptığım uyarılara dikkat et ve para kraliçesiyle kapatıyoruz. Şimdi kendine güvenin artacak, artması lazım. Kendine güven diyor. Yapmak istediklerinde, koşmak istediklerinde kendine güven, kendine olan güvenin artacak. Çok daha tutkulu, çok daha maceracı bir hale geçeceksin ve diyorsun ki hani bu hayal kırıklığından toprak kraliçesi, para kraliçesi ben buradayım. Bütün varlığınla kendini ortaya koymak ve koyabilmek. Bütün yeteneklerinle, görselliğinle, elinde ne varsa kendini ortaya koyabilmek. Çok daha zarif, çok daha pratik, çok daha kabiliyetli. Temelleri sağlam bir şekilde ilerleyeceksin. Yani bu çok güzel. Zenginliği de aldık yani arkadaşlar. Zaten hani küçük detaylar da çok önemlidir. Para gelir gider falan yani bu çok önemli değil. Bu bir gün 5 kuruşun olmaz. Bir gün çok paran olur. Bir gün çok paran olur. Bir gün hiç paran olmaz. İşte o detaylar hayatı öğrenebilmek, tekamülü iyi tamamlayabilmek. Buradaki senin akışın çok güzeldi. Yani diyor ki hayat bundan sonra sana ne sunarsa sunsun. Onları çok iyi harmanlayabileceksin ve her şeyden önce öz değerlendirmeni çok iyi yapacaksın. Ve ortaya çok güçlü bir şekilde çıkıyorsun. Yani günün sonunda çok güçlü maddi ve manevi olarak evet ortaya ben çıktım. Ben oldum diyorsun sevgili Kova burcu. Bu çok güzel. Yani tüm bu kartların üzerine toprak kraliçesi şılak diye geldi arkadaşlar yani. O kadar tatlı ki. Evet ben buradayım ya. Ben buradayım, sağlamım, büyüdüm, maddi manevi büyüdüm dediğim bir etki altındasın. Peki bir de Rumi'ye bakalım arkadaşlar. Rumi'den bakalım neler gelecek. Kova burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim. Kadehlerin ikilisi. Zaten burada da su ikilisi vardı aynı kart. Ama buradaki anlamı birazcık daha farklı ve diyor ki aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur dedi. Çok güzel ve çok anlamlı bir söz arkadaşlar. Aşk olalım diyorum. O zaman birkaç kart daha alalım bakalım Rumi'den senin için ne gelecek diyelim. Ve kılıçların süvarisi. Burada da kılıç kralı vardı arkadaşlar. Bir bakalım ne diyecek. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Şimdi bunu çok fazla yorumlayabiliriz. Diyor ki her şeyden önce gönlünü refah tut. Akışta kal, teslimiyette kal, olanı olduğu gibi kabul et. Aceleye gerek yok, yapmaya, üretmeye, kendine güvenmeye devam et. Çok güzel. Allah refah versin, o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın dedi. Vesveselerden uzaklaşmak da bir nevi. Diğerine bakalım ve diyor ki kadehlerin dokuzlusu. Arkadaşlar burada toprak dokuzlusu vardı. 9 sayısı çok önemli olabilir belki bazılarınız için. Allah
Kalbinde dilediğini sana verecek. Allah kalbinden dilediğini sana verecek. Evet arkadaşlar, burada diyor ki bir dileğin kabul olacak. Bir dileğin, bir isteğin kabul olacak dedi. Peki bakın, ama kalben dilediğin. Hani ben bunu istiyorum değil, gerçekten orada yanmak. Mesela iş yaparken bile bakın, kimler daha çok ilgi görür? Kimler daha çok ilgi görür? İşini dürüstlükle yapanlar, samimiyetle yapanlar, hangi iş olursa olsun, yürekten yapanlar, severek yapanlar, gerçekten iyi. Yani başarılı insanlara bakın, gerçekten disipline, hani kolay yoldan ulaşanları demiyorum. Gerçekten disipline çalışır. Gerçekten kendini koyar ortaya. Dua ederken de böyle bir bakın, hepimizin hayatında oluyor. Normal dua ettiğinde hani bir olur ama hani bir şey böyle şey deriz ya, bunu yaşamışsınızdır mutlaka ya. Hepimiz yaşarız. Hepimiz çok özeliz çünkü. Hiçbirimizden farkı yok. Hepimiz zaten bir bütünün parçasıyız. Bak, böyle kalben çok istediğinde, hani böyle canımız çok yanar ya. Şimdi sana o mesaj geldiği için söylüyorum. Canımız çok yanar ya, böyle yürekten isteriz ama. Yürekten. Gerçekten onu hissederiz ve olduğunu görürüz. İşte burada kalbi çok vurgulamış. Kalpten istemek. Kalben istediğin şeyler gerçekleşecek dedi. Ve diyor ki dinarların padişahı, arkadaşlar. Bakın şimdi. Bak benim oyunum ne kadar harika, elbisem olağanüstü ve güzel. Aslında burada dünyevi ile madde alemindeki bir oyunu, bir tezatlığı da anlatıyor. Yani burada çok enteresan şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar, birçok Kova burcu arkadaşım. Bakalım kimlerin hayatında neler olacak. Hani bir anda yoklukken bir anda imparator olmak gibi düşünün yani. Ya da bir anda imparatorken bir anda işte yani yüksekteyken de bir düşmek gibi. Böyle bir oyun. Var, biri varmış bir yokmuş gibi yani. Dünya alemi. Bir varmış bir yokmuş gibi böyle bir etkiden bahsetti. Peki o zaman bakalım. Ay bir dakika arkadaşlar, kartlar durmuyor sizde. Şöyle bakalım. Diyor ki güç sende diyor. Güç sende. Gücünü eline al. Bakın burada imparator kartı bunu da anlattı ve her ikisinin rengi mor. Arkadaşlar mor renk çok özel bir renktir biliyorsunuz. Yani çok zor bulunan bir renkti geçmişte ve çok zenginliği, asilliği anlatan bir renkti. Şimdi burada frekansı da yüksekti. O frekans titreşim, onu şu an hatırlamıyorum ama şimdi gücünü eline al, gidişata ve kuşkuya tüm korkularına dur de dedi sevgili Kova burcu ve diyor ki geçmişin şifası. Bakın burada affetmek, bağışlayıcılıkla alakalı bir şey de vardı. Geçmişinle barış ve onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor dedi. Bakalım bir de şuradan gelsin. Bir de bu mesajları alalım arkadaşlar. Bakalım buradan sevgili Kova burcu arkadaşıma ne gelecek diyelim. İlk mesajı aldım ve kutlama. Kaydettiğin ilerlemeyi kutla ve sahip olduğun her şeyi takdir et. Uzun bir yol kat ettin dedi. Şimdi bazı arkadaşlarım şunu da söyleyebilir. Ya ben işimi de bıraktım, şimdi nasıl olacak falan gibi. Her anlamda yani olay sadece para değil. Bir yerin bırakması, birinin senden gitmesi falan fistan, bunlar çok yani işin detayı arkadaşlar. Şimdi burada ilahi zamanlama. Sabırlı ol çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. İlahi zamanlamaya güven dedi. Bir kart daha alalım. Mesajların çok üzerine durmayacağım arkadaşlar. Herkes alması gerekeni alacak. Yani saatlerce de konuşsan herkes kendi farkındalığı kadar alacak mesajı. Şimdi bakalım ve kapanma dedi. İhtiyacın olan tek şey kapanmak ve ruhunun huzuru hak ettiğini anlamak. Bazılarınızın tatile, dinlenmeye, kendini dinlemeye ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu da gerçekleştirebilirsiniz imkanlarınız dahilinde. Bir de hayvan ruhu alalım. Bakalım hayvan ruhundan ne gelecek diyelim. Hemen şöyle bir aldık. Wombat ruhu geldi arkadaşlar. Evde kalın kapanmadan sonra. Yani bu yakın süreçlerde birazcık daha içinde kalmak, yani kendi evin, kendi yuvan, hani home, hani ev değil de hani kendi içinde kalmak, kendi içine kapanmak, kendi sesini dinlemek. Evde kal dedi. Bir diğer mesaja bakalım. Ve zürafa ruhu geldi ve diyor ki büyük resmi görün. Yani burada bazılarınız çok kapanmış da olabilirsiniz. Bakın bazılarınız kendinizi çok eve kapatmış da olabilirsiniz. Burada büyük resim görme ile ilgili de çok güzel mesaj verdi.
Peki, mesajlar bu şekildeydi. Çok keyifliydi ve çok donanımlıydı sevgili Kova burcu. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.